Dikkat ettiniz mi? Güneş ışınları bazen oğlak yörüngesine, bazen ekvatora, bazen de yengeç yörüngesine dik açıyla düşüyor. Peki bu değişim neden oluyor? Sizce yazın neden sıcak, kışın neden soğuk? Birçok kişi dünyanın güneşe uzaklaştığı için kış, yaklaştığı için yaz yaşadığını düşünür. Peki öyleyse dünya güneşe en uzak konumdayken neden kuzey yarımkürede kış mevsimi yaşanır? Gerçek sebebini öğrenmek için gelin birlikte inceleyelim. Elimizde iki tane dünya modeli, bir tane güneşi temsil eden ışık kaynağı bulunmaktadır. Bu modelle beraber mevsimlerin oluşumunu kısaca anlatacağız. Şimdi bu iki tane dünya modelindeki amacım şu. Güneş dünyamızda hep aynı uzaklıkta değil. Yani dünyamızın güneşin uzaklıkları değişiyor. 21 Haziran ile 21 Aralık tarihini burada gösteriyorum. Bu iki tarih arasında yaklaşık uzaklıklar arasında yaklaşık 5 milyon kilometre bir mesafe oluyor. Şimdi bu uzaklık mevsimlere etkisi var mı? Eğer mevsimlere etkisi olsaydı dünyamız güneşin en yakın kısımdayken kuzey yarımkürede kış mevsimi yaşanmazdı. Demek ki güneşin dünyaya yakınlıkla, uzaklıkla mevsimin oluşmasında bir etki yok. Peki mevsimin oluşma nedeni ne? Şimdi buradaki iki farklı dünya modelinde bunu göstermeye çalışacağız. Öncelikle dünyamızın belli bir eksen eğikliği şeklinde durduğunu görüyorsunuz. İşte bu eksen eğikliğinden dolayı güneş ışınları dünyamızın gün geçtikçe her bir noktasına farklı açılarla gelir. Şimdi baktığımız zaman dünyamızın 21 Haziran tarihinde yengeç dönencesine güneş ışınları dik gelirken aynı dünya konumu burada oğlak dönencesine güneş ışınları dik bir şekilde geliyor. Şimdi ışık kaynağını dik açıyla tuttuğumda ışığın küçük bir alana düştüğünü görüyorsunuz. Enerji yoğunlaşıyor. Bu yüzden sıcaklık artıyor. Güneş ışınlarının yaz aylarında daha dik gelmesi havaların sıcak olmasının temel nedenidir. Peki ışığı eğik açıyla gönderdiğimizde ne oluyor? Bu kez aynı ışık daha geniş bir alana yayılıyor. Enerji dağıldığı için her noktaya daha az düşüyor ve sıcaklık azalıyor. İşte kışın soğuk olmasının nedeni de budur. Bakın ışık kaynağı yukarıdan dik açıyla geldiğinde cismin gölgesi kısadır. Bu durum yaz aylarını temsil eder. Çünkü güneş ışınları daha dik gelir ve gölge boyu kısalır. Şimdi ışığı eğik açıyla yana kaydırdığımda gölgenin uzadığını görüyorsunuz. İşte kış aylarında olan da budur. Güneş ışınları eğik açıyla geldiğinde gölgeler uzar. Unutmayın, gölge boyları mevsimlerin belirlenmesinde çok önemlidir. Yazın kısa gölge, kışın uzun gölge görülür. Ve dik gelen kısımlarda yaz mevsimi, burada mesela 21 Haziran'da yengeç dönencesine dik geldiği için kuzey yarımkürede yaz, güney yarımküre kış. Burada da güney yarımküre yani oğlak dönencesine güneş ışınları dik geldiği için güney yarımküre yaz, kuzey yarımküre kış. Yani dünyamızın bir kısmı bir mevsim yaşarken diğer kısmı tam zıttı bir mevsim yaşıyor. Güneş ışınları oğlak ve yengeç dönenceler arasında sürekli dik bir şekilde gelir. Bu da dünyamızın sıcaklığını etkiler. Şimdi 21 Haziran'da ve 21 Aralık'taki konumu gösterdik. Şimdi 21 Aralık'tan sonra 21 Mart'a doğru giderken güneş ışınları bu sefer nereye doğru geliyor? Ekvatora doğru dik geliyor. Ve bu şekilde bir döngü sağlanıyor. Aynı şekilde 21 Haziran'dan 23 Eylül'e doğru giderken güneş ışınları ekvatora dik geliyor. Ekvator dolayı yıl içerisinde güneş ışınlarını hep aynı açıda almaz. Almadığından dolayı belirli sıcaklık farklılığı oluşur. Bu oluşan sıcaklık farkları da mevsimlerin oluşmasına neden olur. Güneş ışınları dik geliyor. Dik gelen yerler daha sıcak, eğik açıyla gelen yerler daha soğuk bir şekilde gerçekleşiyor. 21 Haziran tarihinde yengeç dönencesine dik gelen güneş ışınları gördüğünüz gibi gölge boyu 0. Öğle vaktindeki gölge boyu 0. 21 Haziran tarihinde gölge boyları kuzeye doğru gidildikçe ne yapıyor? Artıyor. Daha da kuzeye gidelim. Daha çok arttı.
ve 21 Haziran tarihinde ekvatordaki gölge boyuna bakalım. ...23 Eylül tarihinde ekvatorda öğle vaktinde gölge boyu 0. Bu ekinoks tarihlerinde gece ve gündüz süresi eşit. 12 saat gece, 12 saat gündüz oluşur. 21 Aralık tarihinde Oğlak yörüngesindeki gölge boyu sabah vaktinde, öğle vaktinde ve öğleden sonra ki vakitlerde. Bizim dikkat etmemiz gereken konu mevsimler konusunda öğle vaktindeki gölge boyları. Şu an 21 Aralık tarihinde güneş ışınları Oğlak yörüngesine dik geldiği için gölge boyu 0. Ekvatorda olsaydı öğle vaktinde gölge boyu oluşacaktı. Yengeç yörüngesinde olsaydı gölge boyunu daha fazla olduğunu görecektiniz. Oğlakla ekvator arasındaki gölge boyu Oğlak yörüngesinden sonra ekvatora doğru gidildikçe gölge boyu ne yapıyor? Artıyor. Şimdi dünyanın güneş etrafındaki dolanımını görüyorsunuz. Bu dolanım sırasında şu an 21 Haziran, daha sonra 23 Eylül, 21 Aralık ve 21 Mart tarihlerindeki konumlarından geçiyor. Şimdi ise 21 Aralık tarihinde en uzun gece yaşıyoruz. Daha sonra gece süresi kısalıyor ve 21 Haziran tarihine geldiği zaman en uzun gündüz yaşıyoruz. Bu sefer en uzun gündüz kısalmaya başlıyor. Tekrar 21 Aralık'a kadar en kısa gündüzü yaşıyoruz. Tabii ki bu Kuzey Yarımküre için geçerli. Mevsimlerin oluşabilmesi için eksen eğikliğinden sonra Dünyanın güneş etrafında tam bir tur atması gerekir. Bu sayede ilkbahar, yaz, sonbahar, kış mevsimlerinin gerçekleşmiş olur. Özetle mevsimlerin sebebi dünyanın güneşe uzaklığı değil, eksen eğikliğidir. Güneş ışınlarının geliş açısı, sıcaklığı ve gölge boylarını belirler. Kuzey ve güney yarımküreler aynı anda zıt mevsimi yaşar. Şimdi size bir soru. Eğer dünyanın ekseni eğik olmasaydı ne olurdu? Mevsimler olur muydu? Gölgeler değişir miydi? Yorumlarda cevaplarınızı bekliyorum.